Bugünkü tarifimiz domatesli galet. Ben bu lezzeti çok sevdim. Kıyır kıyır bir tart hamurunun içinde enfes tatların birleşimi. Ama tart hamuru deyince gözünüz korkmasın. Çok fazla uğraşmadan çabucak hazırlayıp şekillendiriyorsunuz. Galet genelde tatlı tercih edilir ama tuzlu da çok güzel oldu. İşte tarifimiz. Bu nefis tarifin önce hamurunu hazırlayalım. 200 gram unu robota alın. Hamur işi yaparken unu mutlaka önceden eleyin. Şimdi 125 gram tereyağı ekliyoruz. Buzdolabından yeni çıkmış olsun. Küp şeklinde keserseniz una eşit bir şekilde karışmasını sağlarsınız. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 tutam tuz ekleyelim. Hepsini birlikte aralıklı çekin. Robot bu hamuru çok kısa sürede hazırlayacak. Tabi robotunuz yoksa elde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Bakın tereyağı una eşit bir şekilde karıştı ve kum kıvamı aldı. Şimdi 100 gram krem peynir ekleyelim. Bu hamura güzel bir ekşilik katacak. Tekrar robotu aralıklı çalıştırın. Biraz sıvı eklememiz gerekiyor. 1 yemek kaşığı krema ekleyin. Tekrar çalıştırın. Krema hamurun toparlanmasına yardımcı olacak. Bu kadar. Şimdi tezgaha un serpin. Hamuru alın. Üzerine de un serpin. Sadece biraz yoğurup toparlayın. Çok yoğurmanıza gerek yok. Daire şekli verin. Hava almaması için buzdolabı poşetini alın ve sıkıca kapatıp buzdolabında 2 saat dinlendirin. Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alın ve ısıtın. Bu tarif için soğan da gerekiyor. Bir orta boy soğanı piyazlık doğrayın. Kırmızı soğan bu tarife çok yakıştı. Üzerine 1 tutam tuz ekleyin. Kavurmaya devam edin. Soğanlar yumuşasın. Domatesin bir diğer yakışanı da sarımsak. 2 diş sarımsağı ince dilimleyin, yumuşayan soğanları katarak kavurmaya devam edin. Sonradan katmamın nedeni sarımsağın çabuk yanması. Bu kadar kavurmak yeterli. Tezgaha biraz un serpin. Dinlenen hamuru tezgaha alın. Üzerine de çok az un serpin. Merdane veya oklava ile kabaca bir yuvarlak olacak şekilde açın. Düzgün bir şekil olmasına çalışmayın. Bu rustik bir tart. Yarım santim kalınlık bizim için iyi olacaktır. Şimdi hamuru merdaneye sarıp pişirme kağıdı serdiğimiz tepsimize alalım. Hamurun üzerine önce 2 yemek kaşığı galeta unu serpin. Yoksa biraz kavurduğunuz bayat ekmek kırıntısı da olur. Serptikten sonra elinizle daire şeklinde yayın. Benim 150 gram tulum peynirim vardı. Bunu eşit bir şekilde hamura yerleştiriyorum. Kavurduğumuz soğan ve sarımsakları peynirin üzerine yayıyoruz. Hamurun kenarında 5 santim katlama payı kalsın. Şimdi sıra domateslerde. 2 adet salkım domatesi ince dilimledim. Soğanların üzerine yerleştiriyorum. İsterseniz farklı renklerde domates de kullanabilirsiniz. Domateslerin üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Domatesler pişerken nemli kalsın. 1 tutam tuz, 1 yemek kaşığı da kekik serpin. Bu lezzetler birbirine çok yakışıyor. Artık hamuru kapatabiliriz. Katlayın ve kapatın. Hamur malzemeyi sıkıca sarsın. Çok düzgün olmasına gerek yok. Etrafını hamurla kapatın. Elinizle biraz bastırın. Şimdi hamurun kenarlarına çırpılmış yumurta sürüyoruz. Böylece fırında pişerken hamur altın rengi alacak. Fırınınız önceden 190 derecede ısınmış olsun. 40-45 dakika pişmesi için yeterli bir süre. Kontrollü gidin. Fırından çıktı. Nefis gözükmüyor mu? İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyebiliriz.
Tüm bu lezzetlerin birleşimi harika oldu. Domatesli galetimiz servise hazır. İster kahvaltı, isterseniz de çay saatiniz için pratik ve lezzetli bir tarif. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Malzeme listesini videomun sonunda ve açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.